Size içten bir soru sorarak başlamak istiyorum. Gelininiz sizi gördüğünde gerçekten için için seviniyor mu? Yoksa yüzünde nazik bir gülümseme var ama içinden sessizce "Yine geldi" mi diyor? Bu soruya dürüstçe cevap vermekte zorlanıyorsanız bu video tam sizin için. Çünkü gelin-kayınvalide ilişkisi aile içindeki en hassas dengelerden biridir. Tek bir yanlış söz, tek bir ters bakış, yıllarca süren bir soğukluğun tohumunu ekmek demektir. Ama size desem ki, gelininizle sıcacık, saygılı, huzurlu bir bağ kurmanın, onun sizinle vakit geçirmekten gerçekten mutlu olmasını sağlamanın, sizi zorunluluktan değil, gönülden sevmesinin bazı altın kuralları var. Ve bu kuralları uygulayan pek çok kayınvalide, gelinleriyle artık uzaktan akraba gibi değil, arkadaş gibi, sırdaşı gibi yaşamaya başladı. Bugün paylaşacağım bu 7 altın kural, aile danışmanlarının da önerdiği, farklı şehirlerden yüzlerce ailenin tecrübeleriyle olgunlaşmış yaklaşımlardır. Ve özellikle 5. kural, pek çok kayınvalidenin "keşke oğlumun evlendiği ilk gün bilseydim" dediği, hayat değiştirici bir bakış açısı. Şimdi kendinize sessizce sorun. Gelininizin gözünde nasıl bir kayınvalide olmak istiyorsunuz? Kendisini kasan, diken üstünde tutan biri mi? Yoksa yanında rahat ettiği, fikrine değer verdiği, gönülden saygı duyduğu biri mi? Eğer kalbiniz ikincisini seçiyorsa, o halde yavaşça derin bir nefes alın. Henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Ve şimdi birlikte 1. altın kurala geçelim. 1. kural, ev sahipliği yapmamak. Oğlunuzun evinde misafir gibi davranmak. Gelin-kayınvalide ilişkisinde en sık yapılan hatalardan biri şudur: oğlunun evini kendi evi gibi görmek. Bu da benim oğlumun evi, demek ki benim de evim. Cümlesi kalpte iyi niyetle kuruluyor. Ama gelinin kulağına çoğu zaman şöyle gidiyor: sen burada tam ev sahibi sayılmazsın. Mesela Ankara'da yaşayan Leman Hanım 63 yaşında, emekli bir hemşire. Oğlu evlendikten sonra ne zaman ziyarete gitse farkında olmadan evin düzenini eleştiren kayınvalideye dönüşüyordu. Bu koltuk buraya hiç olmamış. Şu perdeler uyumlu değil, yakışmamış. Mutfak çok dağınık, biraz toparlamak lazım. Gelin olan Duygu ilk başta saygıdan sesini çıkarmadı. "Tabii anneciğim" dedi, gülümsedi. Ama her gelişinde içinden acaba bu sefer neyi beğenmeyecek kaygısı büyümeye başladı. Bir gün oğlu sakin bir sesle annesine şunu söyledi: "Anneciğim, evimizi kendi zevkimize göre dizayn ettik. Bazıları yanlış olabilir. Bizim de yanlış yapa yapa öğreneceğimiz şeyler var. Senin niyetin iyi biliyorum ama Duygu kendini sürekli sınavda gibi hissediyor." Leman Hanım önce çok kırıldı. "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki, size yardım etmeye çalışıyorum" dedi. Ama sonra fark etti ki yardım niyetiyle bile olsa gelinin alanına fazla girdiğinde Duygu kendi evinde ev sahibi gibi değil, misafir gibi hissediyordu. Sonra kendine küçük bir karar aldı. "Ben bu eve artık misafir gibi gideceğim." Artık kapı açılır açılmaz şöyle diyordu: "Gerçekten çok güzel yerleştirmişsiniz. Evinizde çok hoş bir atmosfer var. Burada kendimi çok huzurlu hissediyorum." Eleştiri yerini takdire bırakınca Duygu'nun yaklaşımları da sıcaklaşmış. Kendi evi yeniden kendi alanı oldu. 1. altın kural, oğlunuzun evini bizim ev değil, onların evi olarak görün. Oraya giderken misafir gibi gidin. Düzen vermeye değil, beğeni göstermeye gidin. Size fikir sorduklarında kısa ve sade bir görüş paylaşın. Ama ne yapmaları gerektiği konusunda ısrar etmeyin. Değiştirmeye değil, olanı olduğu gibi kabul etmeye gidin. Böyle yaptığınızda gelininiz sizi bir tehdit gibi değil, sevilen, saygı duyulan bir misafir gibi görür. 2. kural, özel hayata önemli bir mesafe. Merak etmek ayrı, karışmak ayrı. Gelin kayınvalide arasında açılan gizli mesafelerin en büyük nedenlerinden biri de şudur: aşırı merak. "Ben sadece merak ediyorum" cümlesi kulağa masum geliyor.
Ama bazı sorular gelinin kalbine sorgu gibi iner. Bursa'da yaşayan 67 yaşındaki Havva Hanım, gelini Esra ile başlarda gayet iyi anlaşıyorlardı. Fakat Havva Hanım her telefon konuşmasında şuna benzer sorular soruyordu. Maaşınız ne kadar? Ne zaman çocuk düşünüyorsunuz? Akşamları nerelere gidiyorsunuz? Ne kadar para biriktirdiniz? Hangi doktora gidiyorsunuz? Havva Hanım için bunlar sıradan aile sohbetiydi. Ama Esra için yavaş yavaş özel hayatıma giren bir büyüklük hissine dönüşüyordu. Bir akşam Esra eşiyle konuşurken şöyle dedi. Annen her şeyi bilmek istiyor gibi geliyor. Bazı şeylerin sadece bizim aramızda kalmasını istiyorum. Oğlu annesine sakin bir dille şunu söyledi. Anne, Esra'nın da benim de özel alanlarımız var. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Merak ediyorsun biliyorum ama bu bazı konularda onu sıkıyor. Havva Hanım önce incindi. Ben kötü bir şey mi sordum ki diye düşündü. Ama biraz düşündükten sonra şunu fark etti. Sevdiğin insanın her ayrıntısını bilmek zorunda değilsin. Bazen bilmemek daha saygılıdır. Sonra dilini değiştirdi. Özel sorular yerine şöyle cümleler kurmaya başladı. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? İş nasıl? Seni yoran bir şey var mı? Bugün günün nasıl geçti? Sorular değişince Esra'nın içindeki sıkışma da yavaş yavaş dağıldı. İkinci altın kural. Gelininizin özel hayatına haddini bilen bir mesafe bırakın. Maaşını, birikimini, çocuk planını, hastane randevusunu sormak zorunda değilsiniz. Merak etmek insani ama karışmak başka bir şey. Sınırları koruduğunuzda gelininiz yanınızda daha güvende hisseder ve size içten içe daha çok saygı duyar. Üçüncü kural. Kıyaslamamak ne kendinizle ne başkasıyla. Kıyaslama ilişkilerin görünmeyen zehiridir. Hele ki gelin kayınvalide arasında ben senin yaşındayken diye başlayan cümleler çoğu zaman gelinin kalbinde şöyle biter. Sen yeterli değilsin. İzmir'de yaşayan 61 yaşındaki Nuran Hanım gelini Elif'i çok seviyor ama dili alışmış bir kere. Ben senin yaşındayken evim hep pırıl pırıldı. Komşu Necla'nın gelini muhteşem yemek yapar. Bizim zamanımızın gelinleri böyle değildi. Nuran Hanım aslında örnek veriyorum diye düşünüyordu. Ama Elif her cümleyi içinden şöyle çeviriyordu. Sen yeterince iyi değilsin. Bir gün Elif gözleri dolu dolu eşine şunu söyledi. Ne yapsam yetmiyor gibi hissediyorum. Annen beni hep başkalarıyla kıyaslıyor. Bunu duyan oğlu annesine nazikçe şöyle dedi. Anne, Elif'i sık sık karşılaştırıyorsun. Bu onu gerçekten üzüyor. Onun da kendine göre bir tarzı var. Nuran Hanım o an fark etti. Karşılaştırırken geliştirmek istiyordu ama aslında incitiyordu. Sonra dilini değiştirdi. Ben böyle yapardım yerine. Elif senin tarzın çok hoşuma gidiyor demeye başladı. Komşunun gelini demek yerine senin yaptığın yemekleri özellikle seviyorum demeyi tercih etti. Ve eşine şöyle içten bir cümle kurdu. Benim gençliğim geçti, şimdi onun zamanı. Ben geçmişimin gururunu yaşayayım. O kendi gençliğinin özgürlüğünü yaşasın. Üçüncü altın kural. Gelininizi hiç kimseyle kıyaslamayın. Kendi gençliğinizle de değil, komşunun geliniyle de değil, eski gelinlerle hiç değil. Onu olduğu gibi görün. Eksikleriyle, güçlü yanlarıyla biricik bir insan olarak kabul edin. Bu hem onun özgüvenini besler hem de size olan sevgisini derinleştirir. Dördüncü kural. Oğlunuzu aranıza değil, yanınıza alın gelin kayınvalide anlaşmazlıklarının çoğu farkında olmadan şu tuzağa düşmekle başlar. Oğlunu arada köprü değil, hakem yapmak. Adana'da yaşayan 64 yaşındaki Fatma Hanım, oğlu Hasan ile gelini Melek zaman zaman tartıştıklarında Fatma Hanım refleks olarak her seferinde oğlunun tarafını tutuyordu. Hasan haklı, sen biraz alttan al. Oğluma böyle konuşamazsın. Ben oğlumu bilirim, kızım, sen büyütme.
Melek kendini yalnız hissetmeye başladı. Bu evde kimse beni anlamıyor. Duygusu büyüdükçe büyüdü. Bir kavga sonrası Melek, gözyaşları içinde şunu söyledi. Ben bu evde hiç haklı olamıyor muyum? Siz üçünüz bir taraf, ben başka bir taraf gibi hissediyorum. Bu cümle Fatma Hanım'ın yüreğine dokundu. Hiç böyle bakmamıştı. Kendisini yalnızca oğlumu koruyorum sanıyordu. Bir süre düşündü ve şu kararı aldı. Ben onların evliliğine hakemlik yapmayacağım. Artık tartışma duyduğunda şöyle diyordu. Bu konu sizin aranızda, siz kendi aranızda çözün. Her ikinizin de haklı tarafları olabilir. Ben karışmayayım. İsterseniz ayrı ayrı dinlerim ama karar sizin. Tarafsızlık gösterdikçe Melek'in bakışı değişti. Kayınvalidem Hasan'ı benden üstün görmüyor. İkimizi de evlat yerine koyuyor. Duygusu yerleşmeye başladı. 4. altın kural. Oğlunuzla gelininiz arasındaki her tartışmaya dahil olmayın. Oğlunuzu körü körüne savunmayın. Gelininizi dışarıdaki kişi gibi konumlandırmayın. İki tarafı da dinleseniz bile son kararı onlara bırakın. Siz adaletli oldukça gelininiz de sizi sadece oğlunu tutan bir anne değil, soğukkanlı ve bilge bir büyük olarak görecektir. 5. altın kural. Kayınvalide gibi değil, yargılamayan bir arkadaş gibi yaklaşmak. Bu kural gerçekten pek çok şeyi değiştirebilen bir kural. Çoğu kayınvalide farkında olmadan ben büyüğüm, benim sözüm dinlenmeli diye düşünür. Ama günümüz genç kadını emir değil, diyalog ister. Konya'da yaşayan 59 yaşındaki Ayla Hanım gelini Seda ile ilk yıllarda sürekli gerginlik yaşıyorlardı. Ayla Hanım'ın cümleleri genelde şöyleydi. Ben senin kayınvalidenim, sözümü dinlemelisin. Bizim evde böyle yapılır. Tecrübeye saygı göstermek zorundasın. Seda ise içinden şöyle diyordu. Benim annem bile benimle böyle konuşmuyor. Bir gün Ayla Hanım'ın yakın arkadaşı Lale Hanım ona şunu söyledi. Ayla, Seda'yla kayınvalide gelin gibi değil de, iki kadın, iki arkadaş gibi konuşmayı denesen her şey daha iyi olabilir. İlk başta tuhaf geldi. Ben onunla nasıl arkadaş olayım, aramızda yaş farkı var diye düşündü. Ama sonra şunu fark etti. Yaş farkı üstünlük demek zorunda değil, tecrübe demek olabilirdi. Bir süre sonra dilini değiştirdi. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Seda? Senin fikrin benim için önemli. İstersen birlikte karar verelim. Nasıl istersen ben uyarım. Zaman içinde Seda, kaynanasını eleştiren büyük değil, yanında rahat konuşabildiği bir kadın gibi görmeye başladı. Sırlarını paylaşmaya, fikir sormaya başladı. Beraber pazara gitmeler, çay içip dertleşmeler kendiliğinden geliverdi. 5. altın kural. Otorite kurmayın, yakınlık kurun. Ben kayınvalidenim, mecbursun. Yerine, ben de senin gibi bir kadınım, tecrübemi paylaşıyorum. Diyen bir yerden konuşun. Emir değil, fikir sunun. Üstten değil, yanından konuşun. Böyle yaptığınızda gelininiz sizi korkulacak değil, yanında güç aldığı bir dost gibi görecektir. 6. kural. İkinci anne olmaya çalışmayın. Onun zaten bir annesi var. Ben seni kızım gibi görüyorum. Cümlesi çok iyi niyetli olabilir ama gelinin kulağına bazen şöyle çarpar. Annenin yerini almak istiyorum. Manisa'da yaşayan 66 yaşındaki Meryem Hanım, gelini Deniz'i o kadar seviyor ki ona sık sık şöyle diyordu. Sen benim kendi kızımdan bile değerlisin. Artık benim kızım sayılırsın. Ben senin ikinci annenim. Deniz ise annesine çok düşkün biriydi. İçinden şöyle geçiyordu. Benim zaten bir annem var. Neden ikinci anne olmaya bu kadar vurgu yapıyor? Bir akşam eşine içini döktü. Annenin iyi niyetli olduğunu biliyorum ama annemin yerini almaya çalışıyormuş gibi hissetmeye başladım. Eşi de annesine şunu söyledi. Anne Deniz'in zaten bir annesi var. Sen onun kayınvalidesisin. Bu da çok özel ve başka bir rol aslında. Meryem Hanım kırılmadı, düşündü.
Ben anne olmak isteyerek belki de onun annesine karşı haksızlık ediyorum, dedi kendi kendine. Sonra cümlelerini değiştirdi. Ben senin kayınvalidenim. Seni gerçekten çok seviyorum. Senin annenin yeri başka, benimki başka. Senin için elimden geleni yaparım ama annenin yerinde değil, kendi yerimde. Bu sözler Deniz'in içini rahatlattı. Böylece kayınvalide gelin ilişkisi gerçek yerine oturdu. 6. altın kural. Geline ikinci anne olmaya çalışmayın. Onun bir annesi olduğunu kabul edin. Kendinizi yerine geçen değil, yanında duran biri olarak konumlayın. İyi bir kayınvalide olmak çoğu zaman ikinci anne olmaktan çok daha değerlidir. 7. kural. Sabır ve zamanın şifasına izin verin. Her bağ kendi ritminde olgunlaşır. Son kural, belki de hepsinin zemini. Hiçbir ilişki bir günde olgunlaşmaz. Trabzon'da yaşayan 62 yaşındaki Hacer Hanım, oğlu Ali evlenince büyük sevinç yaşadı. Gelini Gamze ile hemen çok yakın olmak istiyordu. Daha ilk haftadan her şeyini bana anlat. Beraber her yere gidelim. Benimle de annenle konuştuğun gibi konuş, diyordu. Ama Gamze içine kapanık ve yavaş ısınan biriydi. Bu kadar çabuk samimiyete hazır değildi. İçinden şöyle geçiriyordu. Daha yeni tanıyorum. Keşke biraz zaman tanısa. Ali bir gün annesine şunu söyledi. Anne, Gamze'yi çok zorlama. Seni sevmiyor değil. Sadece yavaş açılan biri. İlişkiniz zamanla kendiliğinden gelişir. Hacer Hanım bunu duyunca durdu, düşündü. Ben hızlı davranarak iyilik yaptığımı sanıyordum. Meğer onu sıkıştırıyormuşum. Sonra geri çekildi. Gamze'ye şunları söylemeye başladı. Bizim acelemiz yok. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Ne zaman istersen ben senin yanındayım. Baskı ortadan kalkınca Gamze'nin yüreği de yumuşadı. Kendi hızında adımlar attı ve birkaç yıl içinde birbirlerinin yanında gerçekten rahat edebilen iki kadın oldular. 7. altın kural. İlişkinizin hemen mükemmel olmasını beklemeyin. Gelininizi aceleyle yakınlaştırmaya çalışmayın. Sevginin de, güvenin de, kalıcı bağların da zamanla geliştiğini unutmayın. Sabırla, küçük küçük iyi davranışlar ekerseniz, bir gün bakarsınız ki aradan geçen yıllar sizi fark etmeden birbirinize yakınlaştırmış. Siz bu 7 kuraldan ilk önce hangisiyle başlayacaksınız? Ya da hangilerini şimdi uyguluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. 60 yaşından sonra gelininizle mükemmel ilişki kurmak demek. Onu yönetmek, kontrol etmek, hata aramak demek değil. Bu anlayış, saygı, sınır ve sabrın aynı sofrada buluşması demektir. Bu 7 altın kuralı hayatınıza almak için mükemmel olmanıza gerek yok. Bir yerden küçükçe başlamak yeterli. Belki bundan sonra oğlunuzun evine gittiğinizde ustaca eleştirmek yerine içten bir takdir cümlesi kurarak başlarsınız. Belki bugün gelininizin özel alanına dair sormaktan vazgeçtiğiniz tek bir soru aranızdaki havayı değiştirir. Belki de yıllardır içinizde taşıdığınız o küçük kırgınlık için sessiz bir çay masasında "Eğer bilmeden seni üzdüysem kusura bakma" diyerek küçük bir helalleşme başlatırsınız. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bu anlattıklarım kalbinizde bir yere dokunduysa, size "ben de bir şeyleri değiştirebilirim galiba" duygusunu verdiyse, lütfen videoyu beğenin ki bu mesaj daha çok kayınvalideye ulaşabilsin. Yorumlarda da paylaşın. Bu 7 kuraldan hangisi sizde en çok yankı uyandırdı? Ve ilk olarak hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Zamanın fısıltısında yaş aldıkça derinleşen hayatın tüm inceliklerini konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda 60 yaşından sonra damadınızla dostane ilişki kurmanın 5 etkili yolunu ele alacağız. O güne kadar gelininizle geçirdiğiniz her anın bir sınav değil, iki kalbin birbirine yavaş yavaş alışma süreci olduğunu hatırlamayı unutmayın. En güzel ilişkiler mükemmellikten değil, karşılıklı anlayış ve saygıdan doğar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.